örneğimizin şu kısımlarında 3 ilmek kol için kesmiştik. Daha sonra örneğime devam ettim aynı şekilde. Yani şu yarıdan sonra 1, 2, 3. örneğimin tam 13 ilmek ters kısmındayım. Şimdi yaka oyuntusu yapacağız. Yaka oyuntumuzu önce 13 ilmek, daha sonra 6, 4, 3, 2, 2 olarak kesme işlemini yapacağız. Diğer tarafta da aynı şekilde. Ön ve arka parçayı aynı sayılarda ve yaka kesmesini de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani ön ve arka hafif oyuk olacak. Şimdi tam ortadayız. 13 ilmek, şuradaki ters ilmeğimizin hepsini keseceğiz. Bakın şu 7 düzde başlamıştık. Daha sonra tam bir ters örnek, düz örnek ve tekrar tam ortadaki ters ilmeğin 13 ilmeğine kadar geldik. Şu şekilde şöyle yandan da bir göstereyim. Şimdi bu aradaki 13 ilmeğin hepsini kesiyoruz. Bu arada bu arada 30 ilmek omuz için, 17 ilmek de yaka oyuntusu için toplamda 47 ilmek örerek ortaya geldim. Şimdi hemen 2 tane ilmeği birlikte alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ilmeği kestim. Şimdi örneğimize devam ediyoruz. Kaydırarak devam edeceğiz. Pardon, şurada bir ilmeğim. Şimdi buradan tersimizin bir tanesini düz olacak şekilde başlarken o şekilde başlıyoruz. Bunu da 7. ilmek olarak kabul edip devam ediyoruz. Buradaki bir düz örüyorum, 7. Şimdi sıranın sonuna kadar gidelim. Tekrar yaka tarafına geri gelelim. Şimdi yakaya doğru gelirken 13 ilmek kesmiştik. Bu sırada 6 ilmek keseceğiz. Fakat o 6 ilmeğin bir ilmeğini şöyle arka taraftayken şu ikisini birlikte alıyorum. Bir tanesini bu yönde kesmiş olduk. Şimdi ön yüze geldik. 5 tane daha kesip buraya 6 ilmeği tamamlayacağız. Şuradaki ilmeğimi düzeltiyorum. Bir taneyi arkada kesmiştik. İkinci kesmemiz. Üçüncü kesmemiz. 4, 5 ve 6. Arka tarafta bir kestik, 5 tane de bu yönde kestik, 6 ilmek kesmiş olduk. Şimdi yine örneğimize devam ediyoruz. Şu bir ilmeği düz yapıyorum. Aynı anda örneğimi devam ettiriyorum. 7 ilmek olarak kaydırdım. Tekrar kol tarafına gidip yaka tarafına geri gelelim.
Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Yine yaka tarafına geldiğimiz zaman sondaki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bu birinci kesmemiz. 4 ilmek kesecektik. Bu sıra bir tanesini arka tarafta kestik. Tekrar şunu düzeltiyorum. 3 ilmek de bu tarafta kesiyorum. Ön yüzde 1 2 3. Toplamda bir tane arkada, 3 tane de ön tarafta kestim. 4 ilmek kesmiş olduk. Tekrar devam ediyorum örgüme. Aynı zamanda örneğimin kaydırmasını da yapıyorum. Tekrar yaka tarafına geri gelelim. Yine örgümüzün arka yüzünde sondaki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Mutlaka buradaki ön yüze geçmeden önce şuradaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. 3 ilmek kesmemiz gerekiyor. Bir tanesini arkada kestik. Şimdi 3 tane de ön yüzde kesiyorum. 2 3 ve örgümüze tekrar devam ediyoruz. Sıranın sonuna gidip tekrar yaka tarafına geri geliyoruz. Yine yakaya gelirken buradaki sondaki 2 ilmeği şöyle birlikte alıyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek de ön yüzde keseceğim. Burada da 2 ilmeğimiz kesilmiş olacak. Bir tane de ön yüzde kestim. 2 ilmek kesmiş olduk. Devam ediyoruz. Son bir 2 kesmemiz kaldı. Yine ön tarafa geçmeden önce buradaki bir ilmeği geri dönüyorum. Ön yüze geldim. Ve şuradaki ilk 2 ilmeği kestim. Şu anda 31 ilmeğim kaldı. Tek bir ilmeğimiz daha keseceğiz. En son kestiğimiz ilmekle beraber burada 30 tane ilmeğimiz kalacak. 7 düz ördüm. 7 ters örüyorum. Altı, 7, son kesmemizde arka tarafa denk gelecek. Hem aynı zamanda sayımızı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şurada ilmeğim düz olacak. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pardon, ipin katı kaldı.
25, 26, 27, 28, 29 ve şu 2 ilmeği kesiyorum. Birlikte alıyorum. 30. Omuzda 30 tane ilmeğimiz kaldı. 13, 6, 4, 3, 2 olarak kesmemizi yaptık. Yani ortadaki 13 ilmekten sonra bu kenarda 17 ilmek kestik. Omuzda 30 tane ilmeğimiz kaldı. Dileyen arkadaşlar bu 30 ilmeği 10 10 10 olarak 3 kere de kesebilir. Ama ben diğer arka parçayla birlikte iki şişi birlikte örerek ekleyerek birleştireceğim. Ama daha sonra dikiş yapmak isteyen olursa bu parçayı 10 10 10 olarak 3'e bölüp kesebilirler. Şimdi ön ve arka parçalarımızın sayıları tamamen hepsi aynı olacak arkadaşlar. Bu yaka kesintileri de omuzdaki sayılar da hepsi aynı olacak. Burada parçanın birinde mesela diğer parçada uzun ip bırakın, mutlaka eklemek için lazım olacak. Şimdi bunu ben kısa keseceğim. Ama bir diğer parçada mutlaka burada uzunca bir ip bırakın. Şimdi ilk parçada ben kısa ipimi kısa bıraktım. Ama dediğim gibi eklemesi birebir olacağı için diğer parçada bu ipi mutlaka buraya örecek kadar uzunlukta bırakın. Şimdi diğer tarafın kesmesini yapacağız. Burası ön yüzümüzdü. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bunun kesmeleri de arka taraftan başlayacak. Burada önce 6 ilmeği keserek başlayacağız. Fakat şurada şöyle bir açıklık olmasın diye hemen şuradan ki ilmeği alıyorum. Buraya takıyorum. Yani bu ilmek ekstradan bir ilmek. Şu ikisini keserek başlayacağız. Bu ekstradan çıkardığımız ilmeği de şurası çok fazla ayrı durmasın diye kenarından bir ilmek çıkardım. Buradaki 3 ilmeği şöyle birlikte alarak bunu 1 olarak sayacağız. Bu sabitlemeyi daha sonra yaparım. Bir ilmek kesmiş olduk. Takıyorum. 2 3 4 5 ve 6 ilmek kestim. Şimdi devam ediyorum. Bu örgümüzün arka tarafı olduğu için ilmekleri düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Ve aynı şekilde burada da son ilmeğe geldiğimizde buradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 4 ilmek kesmemiz gerekiyor. Bu sıra bir tanesini ön yüzde kestim. Yani 6. Şimdi 4 ilmek kesmedeyiz. Birini önde kestim. Diğer 3 taneyi de arkada keseceğim. 1 2 3 ve örneğime devam ediyorum. Şimdi 3 ilmek kesmeye geldik. 3 ilmeğin bir ilmeğini ön yüzde, kalan 2 ilmeğini de arka yüzde keserek, şurada şu ilmeği düzelteyim. 1 2 ilmek de arkada kestim. Toplamda 3 ilmeği kesmiş olduk. Şimdi 2 ve 2 kesmemiz daha kaldı. Onu da tamamlayalım.
Dönüşte bir ilmek, ön yüzde bir ilmek, arka yüzde tekrar gidip geleceğiz. Bir ilmek ön yüzde, bir ilmek de arka yüzde kesmemizi tamamlayacağız. Toplamda omzumuzda 30 ilmek kalmış olacak. Evet, kesmelerimde şimdi bir ilmeğim kaldı. Yani 31 ilmeğim var. Dönüşte de bir tane keseceğim. 30 ilmeğim kalacak. Ben yakayı şöyle bir görmeniz açısından. Bakın 13 ilmek. Daha sonra hem sağda hem solda. 6, 4, 3, 2, 2 keserek tamamladık. Ve bu sayıların hep birer tanesini geri dönüşlerde yaptık. O şekilde yapınca bakın arkadaşlar, burada bir böyle fazladan bir çıkıntılar, hiçbir şey yok. Bu şekilde dümdüz şekilde kesmemiz oluyor. Şimdi son bir ilmeğimi de keseyim. Burada da 30 ilmeğim kalsın. İlmeklerim düzse düz yönde kesiyorum. Tersse ters yönde kesiyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar bir devam edeyim. Dediğim gibi ön ve arka parçamız aynı sayılarda, yaka kesmeleri de aynı şekilde olacak. Ve şimdi bu parçamız bitti. Bunu böyle şişte bekleteceğim. Diğer parçayı da örüp omuzların eklemesini yapacağız. Şimdi bu parçamız, burası ön yüzümüz. Şişimizin ucu da ön yüzümüzde, yani ön yüzü örecek şekilde bekliyor. Bu parçamız bu şekilde bekleyecek. Şimdi aynısından bir tane daha yapıp omuz eklemesine geçelim. Şimdi parçamızın biri bu şekilde bekledi. Aynı sayılarda diğer parçayı da ördüm. Ön yüzü burası. Biliyorsunuz şişimizin ucu bu tarafta kalmıştı. İpimiz de orada. Burada sadece hiç örmeden ilmeklerimizi diğer şişe geçiriyoruz. Şişimizin ucu diğer tarafta olacak. Yani çünkü bu ön yüzü şöyle çevirip iki tane ön yüz birbirine bakacak şekilde eklemesini yapacağız. Burası örgümüzün arka tarafı. Diğerinde arka tarafı. Yani iki tane ön yüz şöyle bu şekilde birbirine bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve bir bu şişteki ilmekten bir diğerinden ilmek aldım. İkisini beraber ördüm. Çıkarıyorum. Bir bu şişteki ilmeğimizden bir karşı tarafındakinden şöyle örüyorum. İlmeği çıkardım. Aynı zamanda arka taraftaki ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Buradaki 30 ilmeği böyle karşılıklı birbirine ekleyerek örgümüzün omuzlarını birleştirmiş olacağız.
Son 2 ilmeğim kaldı. Bu ilmeği de bir kere içinde örelim. İpimizi kestim. Şu ön yüzünden de bakalım. Bakın şu şekilde. İlmeğimizi saklamış olduk. Şu iplerini daha sonra sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde dediğim gibi birebir karşılıklı buradaki ilmeklerimizi bir tarafında uzun ip bırakmıştık zaten. Bu iple de diğer omuzu birleştirelim. Şöyle kazağımızın beden kısmı bitmiş olacak. İsterseniz şuna da başlayalım. Önce bir öndeki şişimizden bir de arkadaki ilmek şişteki ilmeği alıyorum. İkisini beraber çıkardım. Burada bir ilmeğim var. Şimdi bir de yanındakini yapıyoruz önce. Yine 2 ilmeğin içine girdim. İkisini beraber çıkartıyorum ve arkadaki ilmekten geçirdim. Evet, bu şekilde de bu tarafın eklemesini yapalım. Bütün 30 ilmeği birebir ekleyerek bu omuz tarafında tamamlamış olalım. Her iki omuzu da birleştirdim ve ön yüzünü çevirdim. Bakın yakamız şu şekilde. Çok hafiften bir sıfır yaka. Çok oyuk değil. Omuzlarımız da şu şekilde, arka tarafı da böyle birebir eklediğimiz için çok kalın bir dikişimiz olmadı. Arka ön aynı şekilde arkadaşlar. Yani bunu bir önden de arkadan da çok hafiften bir oyukluğu var, o kadar. Şimdi bedeni bitirdik. Kol çalışmasına geçelim. Kazağımızın kolu için 44 ilmek, 2 ters 2 düz, 13-14 sıra kadar ördüm. 44 ilmek başladık. Şimdi bir de ilk sırada, lastikten sonra hemen ilk sırada bütün ilmekleri artıracağız ve 85 ilmeğe kadar çıkacağız. Yani örneğimizi balon kol şeklinde yapacağız. Kol şeklimiz balon kol şeklinde olacak. 44 ilmekten sonra 85 ilmeğe çıkacağız. Şimdi örgümüzün ön kısmındayız. İlk ilmeği boşaldım. Hemen yanındaki ilmekten başlıyorum. Yani şöyle örüyoruz normalde. Artık düz örgüye bu sıra düz örgü yapacağım. Önden örmeden önce bir tane arkadan örüyorum. Ve bir kere de önden örüyorum. Yani bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk. Bu aradaki ilmeklerimizin hepsini aynı şekilde bir arkadan bir de önden örüyorum. Bütün ilmekleri çift olarak örerek geldim. Şu anda 79, 80, 81,
82, 83, 84 ve 85 ilmek. Sondaki 2 ilmeği de tek örüyorum. Şu anda toplamda 85 ilmeğimiz oldu. Yani örneğimizin 42 bir taraf, 42 bir taraf. Arada da bir ilmeğimiz tam orta noktamız olacak. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Şuradaki bir ilmeğimiz tam orta noktamız. Normalde ön taraftan örnek kurarak geliyorduk fakat bu sefer arkadan örneği kurarak gideceğiz. Şu şekilde ön yüze düz geleceği için tersle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ördüm. İpimi çeviriyorum. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar ipimi çeviriyorum. 7 ilmek ters. Yedi. Tekrar ipimi çevirdim. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. İpimi tekrar çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar ipimi diğer tarafa çevirdim. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. Tam orta noktaya geldik. Burası örgümüzün orta noktası. Yedi ilmek düzle yani 42 ilmeğimiz var arkadaşlar burada. 7 ters 7 düz, 7 ters 7 düz, 7 ters 7 düz. Bu o tam ortadaki ilmeğimizi bir ilmek şöyle ters örüyorum. Bu işaret koyduğumuz ilmek. Tekrar ipimi diğer tarafa alıyorum. Ve 7 düzle sıranın sonuna kadar devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 düz. İpimi kendime doğru çevirdim. Yedi. 7 ters ördüm. Tekrar 7 düz. Yedi ters örüyoruz. İpimi tekrar çevirdim. 7 ilmek düz. 1 2 3
4, 5, 6, 7. İpimi tekrar kendime doğru çevirdim. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Bunu da ters olarak örüyorum. Ve ön yüze gelmiş olduk. Yeniden örneğimizi kurduk. Şimdi ilk sıra olduğu için belli değil. Bu ortadaki tam bir ilmek, ortadaki bir ilmeğimiz düz ilmek. 7 ön tarafta, kenarda 7 düz var. 7 düz, 7 ters, 7 düz, 7 ters, 7 düz, 7 ters ve bu bir ilmek düzümüz orta noktamız. Yine örneğe aynı şekilde artık devam ediyoruz. Sadece ilk sıra örneği artırma yaptığımız için buradaki sıra tek sıra. Şimdi normal örneğimize 7 ilmekte 6 ilmek azaltarak, bir ilmek azaltarak başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüğümüz zaman zaten otomatik diğer örneklerimiz kayacaktır. Yedi ilmek ters ördüm. İpimi çeviriyorum. 7 ilmek düz. Tekrar ipi çevirdim. 7 ilmek ters. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ortadaki bir ilmek düz ilmeğimiz sağında ve solunda birer ilmek düz örerek 3 ilmeğe çıkıyoruz. 1, 2 ve burada da bir ilmeği örerek 3 ilmek yapıyorum. Sol tarafta sola doğru kaymış oluyor. Yani buradaki 6 ilmeği şuradan bir ilmek alarak 7 yaparak sıranın sonunda 6 ilmeğimiz kalıyor. Bu şekilde yine örneğimizi kurduk. Aynı bedendeki gibi devam ediyoruz. Şöyle kolu da ördüm ben arkadaşlar. 47 santim olana kadar örneğimi devam ettirerek, hatta şöyle göstereyim. Şurası artırma yerimiz. Birinci örneğimiz. Şu ilk başladığımız birinci örnek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. örneğimizde de şu arada 7 tane şöyle düz örnek çıktı. Bu santim yeterli oldu. Ama yine de herkes kendi kol boyuna göre uzatabilir veya biraz daha kısa yapabilir. Kolun kesmesi de bütün ilmeklerimizi aynı anda düz bir şekilde keseceğiz. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Kestim. Yani kolu bitirirken bu şekilde dümdüz bütün ilmeklerimi kesiyorum. Çok da sıktırmadan böyle biraz rahat bir şekilde kesmeyi yapalım. Hep 2 ilmek 2 ilmek alarak bu şekilde kesmemizi tamamlayacağız.
Kolumuzu böyle dümdüz hiç artırma eksiltme yapmadan bu şekilde bitirdik. Ben diğer kolu da hazırladım aynı şekilde. Şimdi bunun birleştirmesini yapalım. Omuzlarım, bluzimizin omuzlarını zaten beraber birleştirmiştik. Şimdi örgümüzün arka tarafı, bakın burası. Bu yönü düz yönü. Koldaki parçamızı da şöyle ikiye katlıyoruz. Tam orta noktayı bulduk. Buranın da düz yönü diğer parçamızın düz yönüne bakacak şekilde, yani şu anda örgümüzün burası ters yönü, kolunda ters yönü burası. Tam ortaya bir işaret koyuyorum. Dikerken kaydırmamak için burası omuz noktamız. Şimdi kolda 3 ilmek kestiğimiz yer vardı. Sadece yer belirttiğimiz. Ve kolun tam kenar kısmını oraya denk getiriyoruz. Bu zaten birebir denk gelecektir. Bakın şu şekilde omuz ortası, buradan başlıyoruz. Önce kolu bedene monte edeceğiz. Şöyle şu şekilde. Ben tığla birleştirme yapacağım arkadaşlar, ama isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Şurada tam kestiğim ilmeği, ipi koparmamıştım. Şöyle elimizle de düzelterek önce şu bedende ilk 3 kestiğimiz yeri birbirine ekleyeceğiz. Tam 3 ilmek kestiğimiz yerden başlayarak şurayı bir kitleme yaptım. İlmeği alıyorum, içinden geçiriyorum. Dediğim gibi dikişlerini isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz, ama ben tığ dikişini her zaman daha çok tercih ediyorum. Şimdi diktiğimiz yeri bir göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi sonuna kadar, şurası tam omuzun orta noktası. Oradan diğer tarafa kadar dikelim. Daha sonra yan dikişlerine başlayalım. Evet, diğer tarafı da aynı noktaya kadar diktim. Şöyle bir kilitliyorum. Şöyle bir çevirip dikişini göstereyim. Şurası tam örneğimizin zaten orta noktası, omuz noktasına denk geldi. Şimdi bu noktadan sonra şöyle bir katlayayım arkadaşlar. İster kola doğru devam edebilirsiniz, isterseniz şu bedeni
Şimdi tam kolun alt noktasındayız. Dediğim gibi isterseniz bedene doğru, isterseniz kola doğru devam edebilirsiniz. Ben şimdi şöyle bedene doğru devam edelim. Şu ilmeği çekmem lazım. Evet. Tam kol altını birleştirmiş olduk. Yine burada bir kitleme yapıyorum. Ve aynı şekilde beden kısmını aşağıya doğru dikiyorum. Evet, devam edelim. Arada bir böyle kontrolü gidelim arkadaşlar. Bu yan çizgilerini şöyle düzelterek elimizde birebir denk gelmesini sağlayarak sonuna kadar dikelim. Ben bu arada dikişlerini tamamladım. Bakın şu yan dikişleri. Şurası da kolun alt kısmı. Şimdi bu resmimizi tersinden çok hafif ütüleyeceğiz arka tarafından ve böylece tamamlanmış olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.